Efendim selamlar. Düşmüşler Salonu'na hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün mitolojiye bir geri dönüş yapıyoruz. Mitolojiden bir hikaye dinleyelim ve ardından da Yunan mitolojisine giriş kitapları 2 bölümlük serimizi izleyenler, hatırlayanlar vardır. Ona bir bonus videosu olsun. Yine giriş seviyesinde neler okuyabiliriz? Bunun üzerine birkaç kitaba bakalım istedim. Dilerseniz önce bir hikayemizi dinleyelim. Ardından kitaplara bakalım. Efendim tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Tanrılar tanrısı Zeus bir gün Olimpos Dağı'nda keyif yaparken demiş ki hadi bir aşağı ineyim, kullarımın arasına karışayım. Ne yaparlar, ne ederler gidip bir yerinde yoklayayım. Hatta gitmişken şunları bir de test edeyim. Ve yanına aslında birçok ünvanı olan fakat bizim daha çok haberci ünvanıyla tanıdığımız oğlu Tanrı Hermes'i de alarak inmişler Anadolu'da Frigya topraklarında bir kasabaya. İki tanrı, tedbirli kıyafet diyelim efendim, 2 yoksul yaşlı adam kılığına girmişler ve başlamışlar kapı kapı gezinmeye. Kapıları çalmışlar, yardım istemişler, yatak istemişler, aş istemişler. Fakat efendim kalbi çürümüş insanların yaşadığı bu kasabada kapılar suratlarına kapanmış. Tanrı oldukları anlaşılmayan bu gariban, yoksul 2 adam bir bardak su bile bulamadan öylece ortada kalmışlar. Efendim, dışarıdan oldukça perişan fakat içeriden oldukça sinirlenmiş olan 2 tanrı bir süre daha oradan oraya sürüklendikten sonra artık kasabadan çıkarlarken kasabanın biraz dışarısında derme çatma, yıkık dökük bir kulübe görmüşler. Ve demişler ki hadi son bir kez de şunun kapısını çalalım. Bu kulübede Baukis ve Filemon isminde yaşlı, yoksul, evli bir çift yaşarmış. Birlikte yaşamışlar, birlikte yaşlanmışlar bu kulübede. Ve kapıları çalınıp da karşılarında 2 tanrı misafiri dostu görünce de hemen içeriye buyur etmişler. Ve Zeus ile Hermes başlarını eğerek kulübenin alçak kapısından içeriye girmişler. Baukis bir yandan elde ne varsa diyerek pek de bir şeyleri yokmuş yani yemek yapmakla uğraşırken Filemon da ortalığı toparlamış. Efendim rahatsız sedirlerini işte örtülerle, saman çuvallarıyla yumuşatmaya çalışmış konukları için. Bir yandan kırık dökük masanın ayakları sağlam dursun diye çanak çömlekle sabitlemeye çalışmış. Yemekler gelmiş. Filemon da tabii artık şarap denilemeyecek, iyice sirkeye dönmüş şarap testisinden konuklarına şarap ikram etmiş. Fukara da olsa bu dost masasında mutlu mesut yemeklerini yemeye başlamışlar. Bir süre sonra yaşlı çiftimiz bir mucizeye şahit olmaya başlamışlar. Efendim şarap testisinden konuklarına ne kadar şarap ikram ederlerse etsinler, testi kendiliğinden tekrar dolmaktaymış ve hatta şarabın lezzeti de giderek artmaktaymış. Ve böylece yaşlı çiftimiz karşılarında duran kişilerin tanrı misafiri değil, direkt tanrıların kendileri olduğunu anlayıp korkuyla titremeye başlamışlar. Ve hemen oracıkta yere diz çöküp kendilerini affetmeleri için tanrılara yalvarmışlar. Onlara daha iyi bir sofra kuramadıkları için, onları hak ettikleri gibi ağırlayamadıkları için kendilerini affetmelerini istemişler. Ve hatta Baukis aslında çok sevdikleri, kulübeler için bir bekçi köpeği görevi de gören güzelim kazlarını tutup tanrılar için kurban etmeye kalkışmış. Ve işte tam o anda Zeus Baukis'e durmasını ve kazı serbest bırakmasını söylemiş. Ardından Hermes'le beraber dışarıya çıkıp yaşlı çiftimize de kendilerini takip etmelerini emretmiş. Efendim Zeus'la Hermes önde, Baukis'le Filemon arkalarında kasabanın sırtını dayadığı tepenin zirvesine doğru tırmanmaya başlamışlar. Yaşlı çiftimiz ellerinde bastonları birbirlerine tutunarak zar zor tepenin zirvesine ulaşmış ve Zeus yaşlı çiftimize konuşmuş. İyi kalpli güzel çift, aşağıdaki kalbi çürümüşler, gereken cezalarını çekecekler fakat siz onların kaderlerini paylaşmayacaksınız diyerek gözleriyle aşağıdaki kasabaya bakmalarını söylemiş. Efendim arkalarına dönüp aşağıya bakan Baukis'e Filemon kasabalarını büyük bir tufanın gelip silip süpürdüğünü görmüş ve ardından da kendi fakirhane kulübelerinin yerine mermerden devasa bir tapınağın yükselmeye başladığına şahit olmuşlar.
Ve ardından Zeus bir kez daha konuşmuş ve yaşlı çiftimize "Dileyin benden ne dilersiniz?" demiş. Ve yaşlı çiftimiz de bir süre kendi aralarında konuşmak için Zeus'tan izin istemişler. Ve ardından Filemon Zeus'un yanına gelip dileklerini sunmuş. Birlikte yaşadık, birlikte yaşlandık ve isteriz ki o gün geldiğinde bu dünyadan da birlikte göçelim. İkimizden birisi arkada kalmasın, ikimizden birisi diğerinin ölüm acısını yaşamasın, ikimizden birisi diğerinin mezarını görmesin. Ve bir diğer dileğimiz de şudur ki, o gün gelene kadar da senin tapınağının hizmetçileri olalım, koruyalım, kollayalım. Efendim Zeus Filemon'u dinledikten sonra bir süre yaşlı çiftimize gülümseyerek bakmış ve ardından Hermes'le birlikte bir anda gözden kaybolmuşlar. Ve aradan yıllar geçmiş, artık iyice yaşlanmış olan çiftimiz tapınağın bahçesinde, çimenler üzerinde dinlenirlerken Baukis bir anda Filemon'un kollarında yaprakların büyüdüğünü ve Filemon da Baukis'in bedeninde yapraklar oluştuğunu görmüş ve ağaç kabukları bedenlerini sararken dudakları kapanmadan son bir kez öpüşüp son bir kez birbirlerine aynı anda "Elveda sevgilim" dedikten sonra kabuklar bütün bedenlerini sarmış ve Baukis ile Filemon oracıkta birbirlerine sarılmış vaziyette iki ulu ağaca dönüşmüşler. Efendim denir ki bu iki ulu ağaç yüzlerce yıl ayakta kalmış. Oradan gelip geçenler ağaçlara sırtlarını dayayıp gölgesinde dinlenmişler. Çiçeklerden çelenkler yapıp dallarına asmışlar, dilekler tutmuşlar. Ve denir ki efendim kimi zaman esintiyle birlikte hışırdayan yaprakların arasından Baukis'le Filemon'un sohbetlerini dinlemişler. Efendim bu hikayenin orijinal ana kaynağı Ovidius'un dönüşümleridir. Yunan mitolojisine giriş kitapları 1. videoda Ovidius'tan ve dönüşümlerden bahsetmiştik. Tabi yüzyıllarca birçok kişi tarafından tekrar yorumlanmıştır. Yine sanat tarihinde de birçok sanatçı eserlerinde bu hikayeyi konu edinmiştir. Ben de bugün hatta Müzeher Erim'in Mitolojiden Masallar başlıklı kitabındaki anlatıma yakın bir dilde size bu hikayeyi sunmaya, becerebildiğim kadar sunmaya çalıştım. Hatta madem bonus video dedik, yani Yunan mitolojisine giriş seviyesi kitapları bonus video dedik, bu kitapla başlayabiliriz. Mitolojiden Masallar güzel bir kitaptır. Hatta şöyle diyelim, genç kardeşlerimiz için ya da ebeveyn izleyicilerimiz varsa çocuklarına mitoloji sevgisi aşılamak isteyen, bu kitap bu anlamda aslında güzel bir kitaptır. Müzeher Erim mitolojiden kimi hikayeleri kendince bir araya getirmiş, bir derleme oluşturmuş ve bunları masalsı bir dille, yani adeta okurken anneannemizden, babaannemizden böyle masallar dinliyormuşçasına bir hisle, dille bizlere sunmuş. Dediğim gibi bu anlamda özellikle genç kardeşlerimiz için ya da genç ruhlu izleyicilerimiz için mitolojiye giriş yapmak istiyorlarsa bu kitap bence onlara çok keyifli gelecektir diyelim ve devam edelim. Yeni kitabımız, daha doğrusu kitap serimiz Stephen Fry'ın Yunan Mitleri serisi. Alt başlığı Yunan Mitleri 1, 2, 3 olan, ana başlıkları mitos, kahramanlar ve Troya olan üçlemesi. Şöyle gösterelim hatta. Mitos, kahramanlar, ölümlüler ve canavarlar, arayışlar ve maceralar. Yine bir alt başlığı var. 3. kitabımıza Troya, alt başlığı yine en büyük hikayemiz. Başlamadan önce şunu söyleyelim. Stephen Fry, bir bilenler tanıyanlar için isim benzerliği değil, meşhur İngiliz komedyen, oyuncu, sunucu, yapımcı Stephen Fry'ın ta kendisi Stephen Fry çok yönlü bir insan, entelektüel bir kişi, mitolojiye de ilgi duyan bir kişi ve bu kitaplarda o birikimini kendince bir araya getirmiş. 3 kitapta Yunan mitolojisiyle ilgili çalışmalarını bir araya getirmiş. Hatta bir ara not söyleyeyim bununla ilgili.
Bu videoyu kapattıktan sonra dilerseniz yine YouTube'da Graham Norton Show, Nicole Kidman, Stephen Fry yazarsanız efendim ikisinin bir Graham Norton Show'a katıldıkları bölüm vardır. Orada bir ara işte bu kitapların konusu açılıyor ve Stephen Fry'ın işte entelektüel birikimi, zekası vesaire böyle bir konu açılıyor. O sırada tabii Stephen Fry kendisini anlatıyor. Yunan mitolojisi üzerine kimi bilgiler verirken Nicole Kidman'ın böyle büyülenmiş bir şekilde Stephen Fry'ı izlediği bir sahne vardır. Yani eğer dilerseniz efendim keyifli bir videodur. Graham Norton Show, Nicole Kidman, Stephen Fry yazarsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Kitaplara dönelim. Efendim Fry giriş seviyesi diyebiliriz. 3 kitapta. İşte mitos demiş. Burada mitolojiyi bir genel olarak ele almış, yorumlamış. Kahramanlar Yunan mitolojisinin karakterlerini ele almış, yorumlamış ve Troya'da en büyük hikayemiz dediği Truva Savaşı adı üstünde efendim. Truva Savaşı üzerinden Yunan mitolojisini yine bir genel olarak ele almış, bir araya getirmiş ve yorumlamış. Tabii komedyen dedik. Bir de biliyorsunuz İngiliz mizahı meşhurdur. İşte kitabın kimi bölümlerinde o kendi mizahi dili de karşımıza çıkabiliyor. Bu anlamda da aslında okuması çok keyifli kitaplar bunlar. Efendim Stephen Fry'ın bu üçlemesini de yine Yunan mitolojisine giriş yapmak isteyenler için tavsiye ediyorum efendim. Ve son kitabımıza geçiyorum. Efendim son kitabımız Richard Buxton'ın Yunan mitolojisi başlıklı çalışması. Şöyle güzel, biraz büyük bir kitap. Efendim Richard Buxton bu alanda önemli bir akademisyen, profesör. Bu kitap aslında hani giriş seviyesi dedik şu an 3 videoda, yani Yunan mitolojisine giriş kitapları 1, 2 ve bu bonus videosuyla birlikte giriş seviyesi demiştik. Fakat bu kitap giriş seviyesinin bir basamak, çok değil, bir basamak üstü diyebiliriz. Fakat yine de bence edinmelisiniz diye düşünüyorum. Kitabın güzel yanları şu, efendim bir kere eğlenceli bir kitap, şu anlamda eğlenceli bir kitap. Böyle renkli renkli sayfalarda birçok onlarca görsel ve fotoğraf var. Tabii şunu söylemek lazım efendim. Böyle bol görselli birçok kitap olabiliyor. Fakat bu kitapların birçoğu, tırnak içine söylüyorum, boş kitaplar da olabiliyor. Bu kitap öyle değil. Bu görsellerin birçoğu oldukça faydalı görseller. Yani Yunan mitolojisi üzerine çok güzel görseller seçilmiş, fotoğraflar seçilmiş. Yani gerçekten de iyi bilgilendirme anlamında size fayda sağlıyor bu görseller. Yine efendim bu tip kitaplarda şöyle bir şey olabiliyor. İşte bu görsellerin arasında metin, yine tırnak içinde söylüyorum, boş olabiliyor. Bu kitap öyle değil. Metin olarak da, metinsel olarak da efendim oldukça dolu bir kitap. Zaten dediğim gibi Richard Buxton alanda önemli bir akademisyen. Çok güzel başlıklarla Yunan mitolojisine bir bakış atmış Richard Buxton bu kitabında. O anlamda efendim böyle cicili bicili, renkli, bol görselli fakat bir yandan da iyi bir birikim yapmak istiyorsanız bu kitabı size yine de tabii ki tavsiye ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Giriş kısmından bir tanıtım yazısı okuyalım. Bir de ardından içindekiler bölümünden birkaç başlığa bakalım. Kitabı daha iyi anlamak adına. Yunan mitleri şimdiye kadar anlatılmış en zengin ve en etkili masallar arasında yer alır. Milattan önce 1. bin yıldan bugüne kadar mitler sonu gelmeyen bir dizi varyasyon ve yeniden yorumlarla tekrarlandı. Çekicilikleri azalmış gibi de görünmüyor. En son filmlerde ve etkileşimli bilgisayar oyunlarında bile bu mitlere rastlanabilir. Bu kitap Yunan mitlerinin yeniden anlatımı ile içinde geliştikleri dünyanın ayrıntılı bir dökümünü, temaları, Yunan dinine ve toplumuna uygunlukları, manzara ile ilişkileri birleştirir. Kitap boyunca yazar eski Yunan öykü anlatıcılığına ilişkin en son araştırmalardan yararlanır. Malzemeyi çekici, ulaşılabilir ve yetkin bir üslupla sunar. Efendim bir de içindekiler bölümüne bakalım isterseniz. Giriş, bağlamı içinde mitler, Yunan mit anlatımının kronolojisi, mit anlatma bağlamları. Efendim yine burada bakıyoruz tanrısal cinsellik, güçler ve nüfus alanları, onur ve sınırları, yine işte çeşitli karakterler ya da işte Truva Savaşı gibi başlıklar da söz konusu. Roma, Yunanistan'ı nasıl yeniden hayal etti? Orta Çağ, Rönesans'tan 20. yüzyıla şimdi ve gelecek, eşcinsel erotizm, dağlar, mağaralar, ırmaklar, pınarlar, Yunan dünyasının genel haritası, Argon'un yolculuğu, Herakles'in işleri gibi başlıklar da var. Dediğim gibi efendim aslında
çok kapsamlı, çok detaylı ve bol görselli, cicili bicili, renkli bir kitaptır. Hani Yunan mitolojisine giriş yapmak isteyenler bahsettiğim kitapları bir araya getirdilerse bence mutlaka bunu da kütüphanelerinde bulundurmalılar diyorum ve kapanışa geçiyorum. Ve efendim bu şekilde sonlandırdık. Bundan sonra mitolojiden hikayeler anlatmaya devam etmeyi düşünüyorum. Tabii sizlerden bir talep olursa, yani herhangi bir mitolojik hikayeyi anlatmamı isterseniz, mitolojiden bir karakter olur, bir detay, bir bölüm olur. Birikimim yettiğince efendim becerebildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında sürçülisan ettiysek affola. Efendim beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum. Radiohead, High and Dry. Görüşeceğiz. Bye bye.